Yeni bir videodan herkese merhaba. Antik Yunan'da demokrasinin doğuşu ve filozofların bu süreçteki etkisi modern dünyamızda hala büyük bir merak konusu olmaya devam etmektedir. Peki demokrasi nereden geldi ve günümüz demokrasinin temelleri gerçekten Antik Yunan'da mı atıldı? Bu süreçte filozoflar ne kadar etkiliydi? Bu videoda bu soruların cevaplarını birlikte arayacağız. Antik Yunan demokrasisinin temel yapı taşlarını ve filozofların bu sistemdeki rollerini birlikte incelemeye çalışacağız. Dilerseniz başlayalım. Demokrasi özellikle Atina'da M.Ö. 5. yüzyılda Cleisthenes'in reformlarıyla şekillenmeye başlamıştır. Bu dönemde halkın yönetime doğrudan katılımı tarihteki ilk demokrasi örneği olarak kabul edilmektedir. Ancak bu sistemin herkes için eşit bir yapı olmadığını da belirtmek önemlidir. Neden? Çünkü kadınlar, köleler ve yabancılar yani metoikoslar gibi bazı gruplar toplum içinde bu süreçten dışlanmışlardı. Yine de Ekklesia yani halk meclisi ve dikasteria yani halk mahkemeleri gibi kurumlarla halkın karar alma süreçlerine katılması dönemin yönetim anlayışında devrim niteliği taşımıştı ve bir devrim niteliğinde değişimde bu. Filozoflar ise bu dönemde demokrasiyi hem desteklemiş hem de eleştirmişlerdi. Perikles gibi isimler halk katılımlarını arttırmaya çalışırken sofistler bireylerin eğitimi ve tartışma becerilerini geliştirmesiyle demokrasiye katkıda bulunmuşlardır. Öte yandan Eflatun yani Platon demokrasiyi eleştiren en ünlü düşünürlerden bir tanesi olarak göz önüne ortaya çıkar. Ona göre halk yeterince bilgili olmadığından liderlerin filozof kral olması gerektiğini savunmuş ve ideal devlet modelini tasarlamıştır. Aristo'ya göre ise demokrasiyi daha dengeli bir şekilde ele almış olması onu önemli kılar. Halkın yönetime katılımını savunmakla birlikte çoğunluğun tiranlığı yani çoğunluğun tiranlığı tehlikesine dikkat çekmiştir. Bu tartışmalar demokrasinin nasıl bir sistem olması gerektiği konusunda derin bir felsefi zemin oluşturmuştur. Modern demokrasi Antik Yunan'daki doğrudan demokrasi anlayışından etkilenmiş olsa da bugünkü temsili demokrasi sistemiyle oldukça farklılıdır ve farklılıklar gösterir. Antik Yunan demokrasisi halkın doğrudan kararlara katıldığı bir modeldi. Ancak bu katılım sınırlı bir kesime özeldi. Modern dünyada ise eşitlik ve insan hakları anlayışıyla birlikte daha kapsayıcı bir sistem geliştirilmiştir. Yine de parlamento, hukuk ve halkın yönetime katılımı gibi kavramların kökeni Antik Yunan'a dayanmaktadır. Demokrasi fikrinin kökenlerini Antik Yunan'a borçlu olduğumuzu söylemek gayet mümkün. Ancak bu sistemin eksikliklerini ve filozofların bu eksikliklere dair eleştirilerini demokrasinin bugün bile tartışılan bir kavram olmasına yol açmıştır. Sizce modern dünyadaki demokrasi ideal bir sistem mi, değil mi? Bunu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Eflatun'un yani Platon'un filozof kral fikri günümüz liderlik anlayışında bir çözüm olabilir mi? Bu sorular üzerine düşünerek hem bu videoya katkıda bulunabilir hem de yorumlarınıza, tartışmalara katkı sağlayabilirsiniz. Bu süreçte de biz yine Antik Yunan'a geri dönelim. Antik Yunan'da demokrasinin doğuşu özellikle Atina'da milattan önceki 5. yüzyılda Cleisthenes'in
reformlarıyla şekillenmeye başlamıştır. Bu reformlar Atina'da yönetimin halkı daha geniş kesimlere açılmasını sağlamış ve demokratik ilkelerin temelini atmıştır. Kiliestenes'in düzenlemeleriyle birlikte halkın yönetime doğrudan katıldığı bir sistem oluşturulmuş. Bu da tarih boyunca demokrasinin ilk somut örneklerinden, ele gelir örneklerinden biri olarak kabul edilmiştir. Atina demokrasisinin temel unsurlarından biri olan Halk Meclisi, vatandaşların bir araya gelerek önemli devlet meseleleri üzerine karar aldığı bir yapıydı. Ayrıca halk mahkemeleri, dikesteria dediğimiz halk mahkemeleri vatandaşların yargı süreçlerine katılımını sağlayarak adaletin işleyişine halkın dahil olmasına olanak tanımıştı. Ancak bu sistem herkes için eşit bir katılım sağlayamamaktaydı. Az önce saydığımız gibi kadınlar, köleler ve yabancılar yani metoikoslar bu demokratik sürecin dışında bırakılmıştı. Vatandaşlık ve oy kullanma hakkı yalnızca özgür Atinalı erkeklere tanınmıştı. Demokrasinin ortaya çıkışı o dönemin tarihsel arka planıyla daha iyi anlaşılabilir. Demokrasi öncesi Atina'da krallık, aristokrasi ve tiranlık gibi farklı yönetim biçimleri hüküm sürmüştü. Aristokrasi döneminde yönetim toplumun küçük bir elit kesiminin elindeydi ve halkın büyük bir kısmı bu süreçlerden dışlanmıştı. Yani yönetim seçme seçilme gibi süreçlerden dışlanmıştı. Tiranlık dönemi ise belirli kişilerin bireysel güçleriyle yönetimi ele geçirdiği bir süreçti. Ancak bu yönetim biçimlerine duyulan tepkiler ve halkın talepleri yeni bir sistemin gelişmesine olanak sağladı ve bu sistemin gelişmesi için bir zemin hazırladı. Solon ve Kiliestenes gibi liderlerin reformları bu dönüşümün öncüsü oldu. Solon, borç köleliğini kaldırarak ve toplumu ekonomik sınıflara ayırarak fakir halkın da yönetime katılımını sağlamaya çalıştı. Onun ardından Kiliestenes eski soy temelli siyasi yapıyı yıkarak vatandaşları coğrafi bölgelere göre yeniden düzenledi ve demokratik sürece daha geniş bir katılım yolunu açmış oldu. Bu reformlar Atina'da halkın söz sahibi olduğu bir yönetim anlayışının doğmasını sağlayarak demokrasinin temel taşlarını oluşturmuş oluyordu. Antik Yunan'da demokrasi fikrinin gelişiminde filozofların önemli bir rolü olmuştur. Bazı filozoflar demokrasiyi gerçekten desteklemişlerdir. Bazıları ise Atina'nın altın çağının önemli isimlerinden biri olan Perikles gibi de eleştirmiştir. Perikles demokrasinin en güçlü savunucularından biri olarak halkın yönetimine katılımını teşvik eden politikalar izlemiş fakat eleştirilerini de bunun yanında getirmiştir. Onun döneminde halk meclisinin ve mahkemelerinin gücü arttırılmış, vatandaşların yönetimde daha etkin olmaları sağlanmıştı. Perikles halkın kolektif karar alma sürecine katılımının Atina'nın gücünü arttıracağını savunmuş ve demokratik kurumları güçlendiren reformlar gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda sofistler eğitimin bireylerin yönetiminde daha bilinçli ve etkili rol almasını sağladığını düşünerek demokrasiye katkıda bulunmuşlardır. Onlara göre halkın eğitilmesi ve retorik yeteneklerin geliştirilmesi demokratik sistemin sürdürülebilirliği için kritik bir faktördü. Yani insanların düşüncelerini söz yoluyla ifade edebilmeleri karar alma mekanizmasında etkili bir rol oynayabilirdi. Sofistler bireylerin akıl yürütme ve tartışma yeteneklerini geliştirmeleri gerektiğini vurgulamış ve bu yönüyle demokrasiye entelektüel bir anlam kazandırmışlardı. Ancak Antik Yunan'da demokrasiyi eleştiren filozoflar da vardı elbette ki.
Eflatun yani Platon bunlardan bir tanesiydi. Platon demokrasiye karşı oldukça şüpheci, skeptik yaklaşmış ve bu yönetim biçiminin halkın bilgisizliğinden dolayı istikrarsızlığa yol açacağını savunmuştur ki bunu günümüzdeki bazı demokratik devletlerde de görebiliyoruz. Devlet adlı eserinde halkın çoğunlukla kısa vadeli çıkarlarını düşünen, manipülasyona açık bireylerden oluştuğunu öne sürerek en iyi yönetim biçiminin filozofların yönetimi olduğunu fikrini geliştirmişti Platon. Buna göre ideal devletin başında bilgeliği ve adaleti temsil eden filozof krallar bulunmalıydı. Demokrasi ise halkın kolayca yanlış yönlendirilebileceği, manipüle edilebileceği ve sonunda bir tür kaosa sürüklenebileceği bir sistem olarak değerlendirilmiştir. Aristo ise demokrasiye daha dengeli bir bakış açısıyla yaklaşmış. Hem Sokrates yöntemini kullanmış hem de Eflatun'un şüpheciliğini kullanmıştı. Ancak bu sistemin bazı riskleri olduğuna da dikkat çekmişti. Ona göre demokrasi yönetiminde geniş katılım sağlandığı için değerliydi. Ancak aynı zamanda çoğunluğun tiranlığı olarak adlandırılabilecek bir tehlikede barındırıyordu. Halkın çoğunluğu duygularına veya anlık çıkarlarına göre hareket edebilir ve bu durumda azınlık halklarını tehlikeye atabilirdi. Yani onların azınlık olmasından yararlanıp bunu kendi avantajlarına çevirebilirlerdi. Aristo, Politika adlı eserinde ideal yönetimin monarşi, aristokrasi ve demokrasinin dengeli bir birleşimi olması gerektiğini savunmuştu. Ona göre yönetimde erdem yani arete ve bilgi sahibi olmak temel ön koşullardı. Aksi takdirde devlet halkın irrasyonel yani akılcı olmayan kararlarıyla yönetilen bir kargaşa ortamına dönüştürülebilirdi. Filozofların demokrasi üzerine yaptığı bu tartışmalar yönetimde bilgeliğin, eğitimin ve adaletin önemini vurgulamış ve yönetim biçimlerinin gelecekte nasıl şekillenmesi gerektiği konusunda önemli fikirler sunmuştur. Antik Yunan filozoflarının görüşleri günümüzde bile siyasi düşünceler ve yönetim teorileri açısından büyük bir etkiye sahiptir. Bir siyaset bilimci olarak ve tarihçi olarak bunu kendi derslerimde de anlatıyorum. Antik Yunan demokrasisi modern dünyadaki yönetim sistemleri için büyük bir ilham kaynağı olmuştur. Günümüzde birçok ülkenin siyasi yapısına yer alan parlamento, halk katılımı ve hukuk sistemi gibi unsurlar kökenlerini Antik Yunan'daki demokratik uygulamalara dayandırmaktadır. Özellikle Atina demokrasisinin temelinde yer alan halk meclisi, Eklesia, halkın doğrudan karar alma süreçlerine katılımını sağlaması açısından çok önemli bir köşe tutmaktadır. Modern demokrasilerde bu doğrudan katılımın yerini temsili demokrasi almış, halkın doğrudan yasaları oylaması yerine kendilerinin seçmiş olduğu temsilciler aracılığıyla parlamentoda yönetim sürecine katılımını sağlamıştır. Bununla birlikte yasaların halkın iradesine göre şekillenmesi, bağımsız mahkemeler aracılığıyla adaletin sağlanması ve yurttaşların yönetime katılım hakkı gibi kavramlar Antik Yunan'dan günümüze miras kalan çok önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Ancak Antik Yunan demokrasisi ile modern demokrasi arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Öncelikle Antik Yunan'da demokrasi herkes için geçerli bir hak değildi. Erkek olmanız gerekiyordu ve özgür vatandaşlar olabilmeniz gerekiyordu. Ancak özgür vatandaşlar oy kullanabiliyordu ve az önce saymış olduğumuz gruplar bu demokrasi sürecinin dışında tutuluyordu. Günümüz demokrasilerinde ise eşitlik anlayışı temel bir prensip haline gelmiş, cinsiyet, etnik köken ve sosyal statü gözetmeksizin tüm vatandaşlara oy hakkı tanınmıştır.
Bu modern demokrasinin en büyük gelişmelerinden ve avantajlarından biri olarak kabul edilmektedir. Bir diğer temel fark ise doğrudan demokrasi ile temsili demokrasi arasındaki yapısal değişikliklerdir. Antik Yunan'da halk meclis toplantılarına doğrudan katılır, hatta bazı ofis görevlerini kabul ederlerdi. Fakat günümüzde bir temsilcinin seçilip başkente, parlamentoya, temsilciler meclisine, farklı ülkelerde farklı olabilir, parlamentoya, meclise gönderilerek yönetime katkıda bulunmasıyla halk bu şekilde demokrasiye katkı sağlayabilir. Modern parlamenter sistemlerde halk belirli dönemlerde seçim yaparak yasama organlarını ve yürütme erkini belirlerken Antik Yunan'da yönetim kararları birebir halkın doğrudan katılımıyla alınabiliyordu. Antik Yunan demokrasisinin temel ilkeleri modern yönetim sistemlerine büyük katkılar sağlamış olsa da zamanla demokratik değerler evrilmiş ve günümüz dünyasında daha kapsayıcı ve geniş bir katılım alanı yaratılmıştır. Tabii bu direkt katılım ve temsili katılım, direkt demokrasi veya temsili demokrasi dediğimiz iki kavram yine nüfusa bağlı olarak değişmektedir. Ancak filozofların demokrasinin avantajları ve tehlikeleri üzerine yaptıkları tartışmalar hala günümüzde de geçerliğini korumaya devam etmektedir ve yönetim biçimleri üzerine düşünmeye devam etmemizi sağlamaktadır. Bugün yine bu filozofların getirmiş olduğu ilkeler veya düşünceler bugün siyaset bilimi konusunda hala da canlılığını korur. Antik Yunan'a borçlu olduğumuzu söylemek tüm bunları, bu tartışmaları, bu teorileri aslında bizi çok da yanıltmaz. Antik Yunan'da tüm bu demokrasi anlayışları ve bu tartışmalar bunu bir yönetim biçiminin vücut haline gelmesini sağlamıştır. Ancak bunlar zamanla değişmiş ve modern dünyada daha kapsayıcı, daha tabana yayılan bir sistem haline gelmiştir. Antik Yunan demokrasisi halkın doğrudan katılımıyla kararların alındığı bir sistemken günümüzde temsili olarak bir temsili demokrasiye dönüşmüştür. Yine de Antik Yunan'dan miras aldığımız bu ilkeler modern demokrasilerin temel yapı taşlarını oluşturulmasına yardımcı olmuştur. Filozofların demokrasi üzerine yaptığı tartışmalar ise günümüzde hala güncelliğini korumaktadır. Örneğin Eflatun'un filozof liderler veya filozof krallar fikri bilgeliğin ve adaletin bir yönetimde ne kadar önemli olduğunu bizlere hatırlatırken Aristo'nun çoğunluğun tiranlığına yönelik uyarıları demokratik sistemlerin dengeli bir şekilde işleyişini sorgulamamıza olanak tanımaktadır ki çoğunluğun tiranlığı veya azınlığın tiranlığı demokrasiler için her zaman bir tehlike oluşturmuştur. Bu fikirler demokrasinin sadece bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda da sürekli gelişmesi gereken bir düşünce sistemi olduğunu ortaya koymuştur. Aslına bakarsak M.Ö. 5. yüzyıldan günümüze kadar geçen sürede yönetim sistemleri durmadan evrilmiştir. Peki sizce modern dünyadaki demokrasi ideal bir sistem mi değil mi? Filozofların görüşlerinden hangisi günümüz koşullarına daha uygun? Bu sorular üzerine düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmanızı istiyorum. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz ilgisi olan sevdiklerinize paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.